Bu videoda insanların hayatındaki en büyük görünmez engellerden biri hakkında konuşacağız. Başarısızlık korkusu. İlginç olan şu ki birçok insan başarısız olduğu için değil, başarısız olmaktan korktuğu için hedeflerine ulaşamaz. Yeni bir işe başlamaz, yeni bir beceri öğrenmez, bir iş kurmaz veya kuramaz. Bir kitap yazmak ister, ondan uzak durur başarısız olacağını düşündüğü için. Bir ilişkiye adım atmayı düşünür fakat korktuğu için o adımı atmaz. Çünkü zihninde sürekli aynı soru vardır. Ya başarısız olursam? Oysa başarı hikayelerini incelediğimizde çok farklı bir gerçek görürüz. Başarılı insanlar başarısızlıktan kaçınan kişiler değildir. Başarısızlığa rağmen ilerlemeye devam eden kişilerdir. Bu bölümde başarısızlık korkusunun neden oluştuğunu, bizi nasıl sınırlandırdığını ve onu nasıl öğrenme fırsatına dönüştürebileceğimizi konuşacağız. Başarısızlık korkusu doğuştan gelen bir özellik değildir. Büyük ölçüde sonradan öğrenilir. Çocukluğumuzu düşünelim. Birçok kişi hata yaptığında eleştirilmiştir. Yanlış cevap verdiğimizde utandırılmışızdır. Düşük not aldığımızda başarısız olarak etiketlenmiş olabiliriz. Zamanla zihnimiz şu mesajı almaya başlar. Hata yapmak kötü bir şeydir. Buna toplumun bakış açısı da eklenir. Başarılı insanlar genelde manşetlere çıkarken başarısız insanların hikayeleri çoğu zaman görünmez. Sonuç olarak insanlar başarısızlığı bir olay olarak değil, kişisel bir eksiklik olarak görmeye başlar. Oysa başarısızlık denen şey asla bir kimlik değildir. Başarısızlık bir sonuçtur ve sonuçlar değiştirilebilir. İşte bu ayrımı anlamak başarısızlık korkusunu aşmanın ilk adımıdır. Toplum genellikle başarıyı kutlar. Ancak başarısızlık hakkında çok az konuşulur. Bir girişimcinin başarılı şirketini hep ön planda görürüz. Ama o başarıdan önce yaşadığı onlarca başarısız girişim pek gözükmez. Bir sporcunun kazandığı madalyayı görürüz ama o madalyanın arkasındaki binlerce başarısız antrenmanı görmeyiz. Bir yazarın çok satan kitabını görebiliriz ama aldığı reddedilme mektuplarını görmeyiz. Bu yüzden başarı çoğu zaman kusursuz bir yolculuk gibi görünür. Gerçekte ise başarı ve başarısızlık birbirinin rakibi değildir. Birbirinin tamamlayıcısı rolündedir. İnsan yürümeyi düşe kalka öğrenir. Konuşmayı hata yaparak öğrenir. Yeni becerileri deneme yanılma yoluyla öğrenir. Hayatın doğal öğrenme sistemi zaten başarısızlık üzerine kuruldur. Bu yüzden sorun başarısızlıkta değil, ona yüklediğimiz anlamdadır. Şimdi bakış açımızı değiştirme vakti geldi. Başarısızlığı asla ama asla bir duvar olarak görmeyeceğiz. Bir öğretmen olarak düşünmeye başlayacağız. Bir proje başarısız olduysa bize neyi yanlış yaptığımızı gösterir. Bir sınavdan düşük not aldıysak eksik olduğumuz konuları görmemiz mümkün olur. Bir iş görüşmesinden olumsuz dönüş aldıysak geliştirmemiz gereken yönleri görebiliriz. Başarısızlık aslında bir geri bildirimdir. Hayatın bize verdiği en dürüst geri bildirimlerden biridir hatta. Başarılı insanlar başarısızlığı kişisel saldırı olarak görmezler. Onu veri olarak değerlendirir. Bu yüzden her başarısızlık sonrasında şu soruyu sorarlar. Bu deneyim bana ne öğretti? İşte bu soru başarısızlığı gelişim fırsatına dönüştüren sorudur. Günümüzde ekranlarda gördüğünüz pek çok insan dahi ciddi başarısızlıklar yaşamıştır. Örneğin Harry Potter serisinin yazarı Joanne Kathleen Rowling kitabını yayınlatmak için 12 yayın eviyle iletişime geçmiş ve bunlardan ret cevabı almıştır. Bir başka örnek Steve Jobs. Kurucusu olduğu Apple şirketinden kovularak ayrılmak zorunda kalmıştır. Daha geriye gidersek Thomas Edison için eminim şu bilgiye sahipsiniz. Ampulü geliştirmeden önce binden fazla deneme yanılma yapmış ve başarısızlığa uğramıştır.
Peki bu insanların ortak noktası neydi? Başarısız olmamaları mı? Tabii ki hayır. Başarısızlığa rağmen vazgeçmemeleriydi. Çoğu insan başarısızlığı son durak olarak görür. Başarılı insanlar ise onu yol üzerindeki duraklardan biri olarak düşünürler. İşte aradaki fark tam olarak buradadır. Başarı çoğu zaman başarısızlığın diğer tarafında bulunur. Arkadaşlar samimi olarak şunu söyleyeceğim. Başarısızlıkla karşılaştığınızda genellikle iki seçeneğiniz vardır. Birinci seçenek kaçmaktır. Bahaneler üretmektir, suçu başkalarına atmaktır. İkinci seçenek ise yüzleşmektir. Neyi doğru yaptığınıza bakmalısınız. Neyi geliştirebileceğinizi değerlendirmelisiniz. Gelecek için yeni bir plan oluşturmalısınız. İkinci yol zordur. Ancak gelişim bu yolda gerçekleşir. Önceki videolarda da söylemiştim. Fiziksel kaslarımız nasıl dirençle güçlenebiliyorsa karakterimiz de işte zorluklarla güçlenebilir. Bu nedenle başarısızlık yaşamaktan değil, aynı hatayı tekrar tekrar yaşamaktan kaçınmalıyız. Çünkü her başarısızlık doğru analiz edildiğinde bir sonraki başarının temelini oluşturur. Şimdi size çok pratik bir yöntem göstermek istiyorum. SWOT analizi normalde şirketlerde ve projelerde kullanılır. Ancak kişisel gelişimde de son derece etkilidir. Bir başarısızlık yaşadığınızda 4 soruyu cevaplamanız gerekiyor. Birinci soru, bu süreçte neyi doğru yaptım? Bu sizin güçlü yanlarınızdır. İkinci soru, hangi hataları yaptım? Bu sizin zayıf yanınızı gösterir. Üçüncü soru, bu deneyim bana hangi fırsatları gösterdi? Bu fırsatlar listesinin tanımlanmasına yardımcı olur. Dördüncü soru, gelecekte aynı hatayı önlemek için ne yapabilirim? Burada da tehditlerinizi tanımlayabilirsiniz. Bu yaklaşımın önemli bir avantajı vardır. Duygusal tepki vermek yerine analitik düşünmenizi sağlayacaktır. Böylece başarısızlık bir travma olmaktan çıkacak ve bir öğrenme aracına dönüşecektir. Birçok başarılı proje yöneticisi, girişimci ve lider tam olarak bu mantıkla hareket eder. SWOT analizine ek olarak her başarısızlık sonrasında şu üç soruyu kendinize sorun. Ne yanlış gitti? Bunu nasıl düzeltebilirim? Bir dahaki sefere farklı ne yapacağım? Bu üç soru insanın gelişim hızını ciddi şekilde arttırır. Çünkü başarısızlığın asıl değeri olayın kendisinde değil, sonrasında yapılan değerlendirmededir. Bazı insanlar aynı hatayı yıllarca tekrar eder. Bazıları ise tek bir hatadan çok büyük ders çıkarır. İkinci gruptaki insanlar daha hızlı gelişir. Çünkü onlar yaşadıkları deneyimleri bilgiye dönüştürmeyi öğrenmişlerdir. Deneyim tek başına yeterli değildir. Deneyim üzerinde düşünmek de gerekir. İşte gerçek öğrenme burada başlar arkadaşlar. Bu bölümün sonunda başarısızlığa bakış açınızı değiştirmenizi istiyorum. Başarısızlık hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bunu kabul etmek lazım. Başarılı insanların hayatında da başarısızlık vardır. Önemli olan başarısızlığın varlığı değil, ona verilen tepkidir. Bazı insanlar başarısızlık karşısında geri çekilirken bazıları öğrenir, uyum sağlar ve tekrar ederler. Uzun vadede kazananlar hep ikinci gruptaki insanlardır. Bu nedenle bundan sonra bir hata yaptığınızda kendinize özetle şu soruyu soruyorsunuz. Bu olay bana ne öğretmeye çalışıyor? Bu soru sizi mağdur psikolojisinden çıkaracak ve gelişim psikolojisine taşıyacaktır. Unutmayın ki bugün başarılı olarak gördüğünüz insanlar aslında geçmişte pek çok kez başarısızlık yaşamış insanlardır. Ama bu başarısızlıklardan ders çıkarmış ve ayağa nasıl kalkacaklarını öğrenmiş kişilerdir.